Today Bugün I'd like to sizlere, one bir second. saniye lütfen. Aman Jeez. Allah'ım. Herkese merhaba. Bugün size en iyi ev yapımı öksürük şurubu ve boğaz ağrısı yatıştırıcısından bahsedeceğim. Özür dilerim, bu tür konular hakkında konuşurken farklı belirtileri göstermeyi seviyorum. Bazen ben komik olmaya çalışırken insanlar şakalarımı tam anlayamıyorlar. Bu video öksürük ve boğaz ağrısı için en iyi tedavilerden biri hakkındadır. Bu tedavi bal içeriyor. Diğer videolarda hep baldan ve kan şekerinin nasıl etkileyebileceğinden bahsettim. Bu tür rahatsızlıklarda öksürünüz varsa, özellikle kronik öksürünüz veya boğaz ağrınız varsa, bal hakkında bakış açım farklılaşıyor. Size nedenini birazdan anlatacağım. Bu durum, sadece eğer çok özel bir bal türünüz varsa geçerlidir. Ancak bu tedavi, açıklayacağım belirli bir bal türünü, limon, elma sirkesi ve su içerir. En çok fayda sağlayan etken madde manuka çiçeği balıdır. O çok hoş etkileri, çok ilginç araştırmaları ve her türlü etkiyi yaratan birçok doğal kimyasalı olan çok özel bir bal türüdür. Yani, şeker olmasına rağmen, %70 fruktoz ve %30 glikozdan oluşur. Yani, kan şekerinizi etkileyebilir. Farklı şeylerde size gerçekten yardımcı olabilecek birçok başka şey içerir ve size bunlardan bahsedeceğim. Bu bal türü hakkında kapsamlı bir araştırma vardır ve bunlarla ilgili tüm bu linkleri aşağıya ekleyeceğim. Ancak bir çalışmada, bir antibiyotik ve bazı öksürük ilaçlarından daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Sadece açık olmak gerekirse, olumlu etkiyi yaratan fruktoz veya glikoz değildir. Bu küçük arıların dışarı çıkıp çiçeklerden çıkardıkları ve kovana geri getirdikleri diğer tüm şaşırtıcı kimyasallar, özellikle de bazı şaşırtıcı fitokimyasallara sahip olan manuka çalısıdır. Manuka balının boğaz ağrısı semptomlarını azalttığı gösterilmiştir. Her türlü yanıklar için olumlu faydaları vardır. Yaraları iyileştirmenin yanı sıra yatak yaraları gibi ülserlere de iyi gelir. Aslında bu, hem yara iyileşmesi hem de yatak yaraları için FDA onaylı bir tedavidir. Görünüşe göre, bu doğal kimyasallardan bazıları ve bal, hemoglobinden oksijen salıyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Antialerjik, anti-inflamatuar etkileri vardır. Üst solunum yolu enfeksiyonunu önleyebilir. Pıhtılaşmayı azaltmaya yardımcı olan antitrombotik etkileri vardır. Faydalı immünomodülatör etkileri vardır. Bakteriyel enfeksiyonu önler ve ayrıca diş eti iltihabı ve periodontal hastalık için olumlu faydalar gösterir. Şeker olmasına rağmen diş çürümesine neden olmaz. Aslında, plak tabakasını azaltabilir. Yine, bunu diyetinizin bir parçası olarak önermiyorum çünkü çok fazla şeker içeriyor. Ancak öksürük ve boğaz ağrısı için bunu denemek isteyebilirsiniz. Bu basitçe şu şekilde yapılır: kapaklı bir kavanozunuz olsun, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Neden mi? Çünkü, elma sirkesi fagositozu artırır ve bağışıklık sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bu enfeksiyondan biraz daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, sirke antimikrobiyaldir. İkincisi, 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyeceksiniz. Vaktiniz varsa, limon suyu yerine bütün limon kullanmanızı tavsiye ederim. Limonun organik olmasına özen gösterin. Limon suyu yerine de bütün bir limon karıştırmayı tercih ederim. Neden mi? Çünkü bu karışıma çiğ limon suyu eklerseniz çok fazla C vitamini içerecektir. Ancak, bunun için vaktiniz yoksa, daha fazla kolaylık istiyorsanız, sadece 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin, tercihen organik limon suyu kullanın. Limon suyu bazı şaşırtıcı özelliklere de sahiptir. Doğal bir antibiyotik görevi görebilir, antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve ayrıca öksürüğü bastırabilir. Ekleyeceğiniz üçüncü şey, 2 yemek kaşığı manuka balıdır. Sonra 1 bardak su ekleyeceksiniz. Kavanozu sallayın ve buzdolabında saklayın. Bundan içtiğinizde bir seferde almanızı tavsiye edeceğim. 1 çay bardağı kullanın, her içtiğinizde bir seferde için ve boğazınıza temas etmesine müsaade edin. Bunu direkt yutmanızı tavsiye ederim ve günde birkaç bardak içebilirsiniz. Şimdi, bunu kaynatmanızı tavsiye etmem çünkü ısıdan etkilenebilecek bazı enzimler ve kimyasallar içerir. Bununla birlikte, iyi sonuç veren bir şey daha önermek istiyorum: kaygan karaağaç kabuğu çayı kaynatın. Sonra biraz soğumaya bırakabilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar manuka balı ekleyin. Karışımda eritebilir ve çay olarak yudumlayabilirsiniz. Ancak, balı çay çok sıcakken eklemeyin. Ekstra bir şey daha söylemek istiyorum: eğer limon suyu kullanmak yerine tam bir limonu mikserde karıştıracaksanız, yapmanızı tavsiye ettiğim şey limonu bir bütün olarak karıştırmaktır. Su, bal, elma sirkesi ve 1 bardak dolusu suyu birlikte karıştırın.
Sonra bunu buzdolabında saklayabilirsiniz. Şimdi, bu çok güçlü ve çok faydalı olacaktır. Yani bunu yuttuğunuzda, elma sirkesi nedeniyle başlangıçta boğazınızı tahriş edebilir. Eğer öyleyse, daha fazla su ekleyebilirsiniz, ancak çoğu insan için öksürüğü bastırıyor gibi görünüyor. Şimdi, limon suyu ile ilgili diğer videomu izlemediyseniz, gerçekten çok iyidir. İzlemenizi tavsiye ederim.